Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta iki geri dönüşüm projem var. Metal kutuların dönüşümü bunlar ikisi de. Birincisi kahve kutularının dönüşümü. Öncelikli olarak kutuları açık renge boyadım. Kendinden vernikli antik beyazın içerisine yine kendinden vernikli ıhlamur rengini birkaç damla damlattım ve bu tonu elde ettim. İlk katı boyuyorum. İlk kat yeni bu videolara izleyenler için astar görevi yapıyor. Bunu iyi bir şekilde kapanmasını beklemeyin ilk kat boyanın. Önemli olan alt tarafta astar görevi yapmak, yani sonraki katlar için tutuculuk yapmayı sağlamak. Bunu boyadım. İki kutum var. İkisini de aynı şekilde boyadım. İlk kattan sonra 24 saat bekleyelim. 24 saat sonrasında ikinci kata geçiyoruz. Ben her iki katta da, hatta üçüncü katı da fırçayla boyadım. Fırçam benim oldukça yumuşak bir fırça. Fırça izi bırakmıyor o yüzden. Ama sizin elinizde böyle yumuşak bir fırça yoksa süngerle tamponlayarak da boyayabilirsiniz. Üzerine daha önceden elimde bulunan dekopaj kağıtlarını yapıştırıyorum. Birbirinden farklı motifler vardı bu seride. Bunları kesmiştim. Bir kısmını kullandım. Bir kısmı kenarda bekliyordu. Ön tarafa bu motifi yapıştırıyorum. Önce sadece ön tarafa yapıştırmayı düşünmüştüm. Ancak sonrasında arkaya da yapıştırmaya karar verdim. Alt tarafa çiçek tutkalını sürüyoruz. Ben dekopaj tutkalı kullanmıyorum. Genelde çiçek tutkalını kullanıyorum. Biraz sulandırıyorum bu tip dekopaj kağıdı yapıştırma işinde ve alt kata sürüyorum. Üzerine motifi bırakıyorum ve tekrar üstten bir kat olmak üzere tutkaldan geçiyorum. Bakın, arkalı önlü olmak üzere iki kutuyu da bu şekilde motifleri yapıştırdım. Bunlar çok çabuk kuruyor. Üzerindeki tutkal şeffaflaşıyor. Daha sonradan halat almıştım ben. Bu halatla kalem kutusu olarak tasarladığım bu projeyi süslüyorum. Halatı bu şekilde sıcak silikonla yapıştırıyorum. Sıcak silikonla yapıştırdığımda oldukça iyi sonuç elde ettim. Gayet sağlam oldu. İki kat olmak üzere alt tarafa halatı doladım. Kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için de zil simgesine tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Tümünü işaretlerseniz her çıkan videodan haberiniz olabilir. Üst tarafa da bu şekilde yan tarafı yapıştırdıktan sonra üst tarafa dönüş yaptım. Yani halatı hiçbir yerinden kesmedim. Burada artık sonlandığı için kesmek durumunda kaldım halatı. Diğer tarafa da bu kısma halatı, o parçayı sadece olmak üzere silikonumla yapıştırdım. Bu halatlar hobi malzemeleri satan yerlerde bulunuyor. İnternet üzerinden, diğer alışveriş yerlerinden, pazar yerlerinden de siparişini verebilirsiniz halatların. Benim elimin altında mutlaka halat bulunuyor değişik kalınlıklarda. Bu çalışmalarda gayet güzel bir görüntü olmasını sağlıyor objelerin. İkinci kavanozuma da, kutuma da daha doğrusu yine aynı işlemleri uyguladım. Yalnız ikinci kavanozda bu biraz daha çapı geniş olan bir kavanoz. Boyu kısa, çapı geniş. Bunu yan tarafı geniş olduğu için halatı bu şekilde
burada farklı bir şekilde yerleştirdim. Yuvarlayarak yan tarafına yapıştırdım halatı. Daha sonra halatı doladıktan sonra alt tarafın ikinci katını da dönüyorum burada. Yani mümkün olduğunca halatı kesmeden bu yapabileceğimiz kadarını yapmaya çalışıyoruz. Orada kesmek durumunda kaldım. Diğer tarafı da yine halatı tekrar yerleştiriyorum. Halatı doluyorum. Ve yan taraftaki süslemeyi de bitiriyorum. Yapıştırma kısımlarında ipliklenmeler olabilir. Halatın yönünde, yani kıvrım yönünde olmak üzere siz elinizde çevirerek o kısmı yerleştirebilirsiniz. Şimdi ağız kısmını, halatı yerleştiriyorum. Ben bu kutuları dediğim gibi kalemlik olarak kullanmayı düşündüm. Bunun içinde kenarlarının hani ele bir şekilde metal kısmın batmaması, eli çizmemesi için iç tarafına da bir sıra halinde halatı yapıştırdım. İki halat arasında bir boşluk oluştu. O kısmı da yine halat yapıştırarak kapattım. 3 tane halat olmuş oldu ağız kısmında. İyi bir sonuç verdi. Bakın iki kutunun değişimi de böyle oldu. Gayet hoş göründü. Şimdi benim salep ve sıcak çikolata kutuları vardı elimde. Bunları uzun bir süre sakladım. İyi bir markanın kutuları bunlar. İçerisinde gıda bulunduğu için gıdaya uygun bir kutu. Ben bunu sonrasında içerisine yine toz şeklinde olan herhangi bir gıdayı koyarak mutfağımda kullanmayı düşündüm. İlk katını bu çalışmada açık renk olarak kemik rengine boyadım. Multi-surface boya kullandım bunda. Sadece akrilik boya ile boyamayı ben hiç düşünmedim. Daha önce denedim. İyi sonuç alamadım. İlk katın mutlaka multi-surface boya olmasını size öneriyorum. Yine ben ilk videoda belirttiğim gibi ilk kat astar görevi yapıyor. Sonrasında ikinci ve üçüncü katı boyadım. İlk kattan sonra 24 saat bekledim. İkinci, üçüncü katın arasına 3-4 saat yeterli oldu benim için. Sizin vaktiniz varsa 6 saatte bekleyebilirsiniz. Boya tamamen kuruduktan sonra bu şekilde fırçamı karton rengine döktüm tabağa ve fırçamı çok hafif bulayarak elimle bakın bu şekilde fırçayı çekerek üzerine küçük küçük damlacıklar bıraktım. Sanki bir mermer efekti görünümünü verdi. Farklı bir görüntü oldu. Bu gerçekten hoşuma gitti. Boyalığın o sadeliğini kurtarmış oldum böylelikle. Hoş da bir görüntü çıktı ortaya. Diğer çalışmalarımı bunun üzerine yapacağım. Taban kısmında bir şerit oluşturmak istedim. Maskeleme bandımı alt taban kısmına yapıştırdım. Yarısı kutuda, yarısı dışarıda kalacak şekilde. Alt tarafı çok fazla boşluk bırakmak istemedim. Sonra belirli bir boşluk vererek maskeleme bandını tekrar doladım. Şeritin burada ince olmasını istiyorum. O yüzden o inceliği tespit ederek maskeleme bandını dolayalım. İçerisini ada çayı rengine boyadım. Kuruduktan sonra da maskeleme bandını bu şekilde çıkarıyoruz.
Bakın gördüğünüz gibi ince bir şerit oldu. Kapak yeşil, kapağı da ada çayı rengine boyamıştım. Kapakla aynı renk oldu şeridim. Bu benim bilgisayardan aldığım A4 çıktısı. Kendi bilgisayarımdan değil, dışarıda bir kırtasiyeden aldım çıktısını. Bu motifleri ayrıntılarına dikkat ederek kestim itinayla. Ön ve arkaya yapıştıracağım. Kalemle işaretledim. Yapıştıracağım yerli ortalı olsun diye. Arka ve ön. Bu şekilde resmi ortalayarak yukarıda belirlediğim noktayı dikkate alarak yapıştırdım. Çiçek tutkalımla. Arka tarafına da aynı şekilde uygulama yaptım. Üst taraftaki kalacak boşluğu ikisini aynı olması için kontrol ederek ben bunu göz kararı ayarladım. Siz ölçerek de ayarlayabilirsiniz. Evet, üst tarafına bakın sürdüğüm çiçek tutkalı kurudu. Kuruduktan sonra resme parlak bir görüntü veriyor. Bu benim aldığım parlak ince şerit, gold renkli şerit. Bunu metreyle ben satın aldım. Yanılmıyorsam Trendyol'dan satın aldım. Şimdi ilk etapta baş kısmı yapışmadı. Benim tahminim yapıştırıcı her yerine eşit olarak dağılmamış, ancak sıcak silikonla iyi bir şekilde yapışıyor. O yüzden ben baş kısmının hani yapışmamasını önemsemedim. Şimdi yapışmayan yerleri de sıcak silikonla tutturdum. Siz en baştan sıcak silikonla yapıştırabilirsiniz. Aslen yapışma etkisi kötü değil bu şeridin. İyi bir şekilde, bakın alt tarafta çok iyi bir şekilde yapıştı. Demek ki aralıklı olarak yapışma gücünde bir zayıflık olabiliyor. O zayıf kısımlara da sıcak silikonla müdahale edebiliriz. Kapağı da stencil şablonumla, bu şablonu kullanarak bir motif bırakmak istedim. Motif yapmak istedim. Yapıştırdım şablonumu oynamasın diye. Yine aşağıda kullandığım kemik rengiyle süngeri fazlalığını alalım. Pat patlayarak stencil'da bu deseni çıkarıyoruz. İlk etapta süngeri fazla boya geldiği için bulaşmalar oldu. Onun da üzerine yeşil boyayla kapattım sonrasında. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum.